Bir hisse senedinin fiyatı ne olması lazım? Bunun ederi nedir? Ucuz mudur? Pahalı mıdır? Hangi hisse alınır? Hangi hisse alınmaz? Siz de bu soruların cevaplarını merak ediyorsunuz. O zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda Benjamin Graham isimli ünlü yatırımcının intrinsic value yani bir hissenin gerçek değerini hesaplama formülü üzerinden bir hisse seçeceğiz ve bir hissenin gerçek değerini hesaplayacağız. Şu anki hisse senedi değeri ucuz mu, pahalı mı? Buna bakacağız arkadaşlar. Bizim amacımız ne arkadaşlar? Yatırım yapıp daha sonra daha çok para kazanabilmek. Zaman kaybetmeden gelin bir hissenin değeri nasıl hesaplanır adım adım full örnek üzerinden birlikte gidelim. Gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her pazartesi video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. Benjamin Graham arkadaşlar, bu adam, bu kişi, bu yatırımcı oldukça ünlü. Warren Buffett'ın arkadaşlar esinlendiği, şu anki milyar dolarlara sahip olmasını sağlayan arkadaşlar en önemli insanlardan bir tanesi. Benjamin Graham arkadaşlar çok güzel bir kitap yazıyor. Intelligent Investor diye. Siz de okumadıysanız bunu hem audio kitabı var, yani sesli kitap var, hem kendi kitabı var yani print edilmiş. Onu alıp okuyabilirsiniz ya da dinleyebilirsiniz. Benim de Finansal Gücünüz adlı kanalımda bunun özetinde yer verdim. Finansal Gücünüz kanalındaki amacımız sizin finansal özgürlüğünüze bir an önce ulaşmanız, bu sistemsel kölelikten uzaklaşmanız arkadaşlar. O nedenle bu gibi güzel kitapların özetlerini de kanalda mutlaka yayınlıyorum. Siz de takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kitapta nasıl bir formül veriyor? Bu formülü nasıl biz kendi hayatımıza uygularız? Piyasadaki hisselerin, almayı düşündüğümüz hisselerin ya da elimizdeki hisselerin ucuzun pahalı mı olduğunu, ederinden fazla değerde mi olduğunu, aşağı değerde mi olduğunu nasıl anlarız? Bunun gelin arkadaşlar adım adım full bir örnek üzerinden birlikte gidelim. Arkadaşlar formül bu. V eşittir diyor EPS yani earnings per share yani hisse başı kar çarpı 8,5 artı 2G çarpı 4,4 bölü Y. Şimdi bu çok karmaşık gelebilir diyebilirsiniz. Hocam bu nasıl bir formül ya? Bu formülle uğraşılır mı? Ben şimdi arkadaşlar size bu formülü çok basitleştireceğim. Herkes bu formülle herhangi bir hisseyi ederini bulabilir. Ve arkadaşlar zaten videonun süresini anladığınız gibi çok uzun değil. Ben arkadaşlar biraz anlatarak yapacağım ama siz birkaç dakika içinde herhangi bir hissenin örneğini yapabilirsiniz. Şimdi seçtiğimiz hisse arkadaşlar Apple hissesi seçelim. Bu ara çok popüler. Nasdaq borsasında hepimizin kullandığı iPhone, iPad, işte MacBook'ların üreticisi. Dünyanın en önemli, en büyük şirketlerinden bir tanesi. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? EPS yani hisse başı kar. Hisse başı karı nereden buluyoruz arkadaşlar? Direkt Yahoo Finance'a geliyoruz. Yahoo Finance'a gelip Apple yazdığınızda arkadaşlar direkt buradan hisse başı kar EPS'i bulabiliyorsunuz. Buradan 5.89. Ne yapıyorsunuz? Gelip buraya 5.89 yazıyorsunuz. Daha sonra PE büyümeyen bir şirket için arkadaşlar onu yazıyor demiş. Bu da zaten kendi 8,5 olarak yazmış bunu. Direkt bunu bakmamıza gerek yok. Bu değişmeyen bir sayı, bizim için eksik olmasın. Bir şirketin PE'si eğer büyümüyorsa 8,5 olması lazım demiş. Yani PE de Profit Earnings Ratio yani karın arkadaşlar kazancı olan oranı gibi düşünebilirsiniz. Büyüme hızına geldiğimizde bir şirket ne kadar hızlı büyüyor? Bunu 2 çarpı G yapmış. Yani büyüme hızı G 2 ile çarpmış arkadaşlar. Büyüme hızına Apple'ın nereden bakarız? Gene Yahoo Finance'a geldik. Summary'de yani özet kısmında gözükmüyor. Buradan analize gidiyorsunuz. Analizde aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Burada önümüzdeki 5 senenin tahmini tabii ki büyüme rakamlarını görebilirsiniz. Hisse senedi için görebilirsiniz. Apple'ınki önümüzdeki 5 sene yıllık 6.36 büyüyeceğini öngörmüşler arkadaşlar. Buraya gelip 6.36 yazıyoruz. Buradaki önemli şey yüzde yazmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6.36 yazıyoruz. Burada 2G arkadaşlar. İşte katsayısı 2. Bunu zaten bu da değişmiyor. Buradan 2'nin ikisi. Daha sonra AAA yani çok güvenli tahvillerin, Amerika tahvillerinin ortalama faizini yazıyoruz. Daha sonra tahvillerin bugünkü faizini yazıyoruz. Tahvillerin ortalama faizi yıllar içinde 4,4 olmuş arkadaşlar. Bugünkü faiz yani Amerika'nın borçlanma kağıtlarının, tahvillerinin bugünkü faizi. Onu da gelip arkadaşlar Google'a şöyle yazabilirsiniz. AAH Corporate Bond Yield yazıyorsunuz zaten. Arkadaşlar çıkan bir rakam var böyle 4,81. Yani siz biraz daha böyle doğru, biraz daha net bir şeye ulaşmak isterseniz burada Moody Seasoned AA Corporate Bond Yield var. Oraya bastınız arkadaşlar sizi buraya getiriyor. Burada
bütün yıllardan beri 1920'den beri her şeyi görebiliyorsunuz. Buradan baktığımızda son arkadaşlar July 23 yani Temmuz 2023'te 4.66'ymış. O zaman buraya gelip 4.66 yazıyoruz. Şimdi intrinsic value yani bir hissenin gerçek değeri nasıl hesaplanır ona geleceğiz arkadaşlar. Şimdi parantez açıyoruz. EPS arkadaşlar. EPS neydi? 5.89. Çarpı yapıyoruz. Gene parantez açıyoruz. Zaten yukarıdaki formülde 8.5 arkadaşlar. Ondan sonra artı diyoruz. 2 çarpı neredeyiz? G büyüme hızı. 6.36 Apple'ın büyüme hızı arkadaşlar. Sonra parantezi kapattık. Ne yapıyoruz? Daha sonra çarpı 4.4 arkadaşlar. Bölüyoruz Y'ye. Bugünkü tahvillerin arkadaşlar faizi. Bu şekilde hesaplıyoruz. Gerçek değeri gördüğünüz gibi 118 dolar çıkıyor. Buradaki bir daha baktığımızda kontrol edelim doğru mu yaptık. EPS'i 8.5 artı 2G ile çarptık parantez içinde. Sonra bir daha onu 4.4 ile çarptık ve böldüğümüz şey de 4.66 yani tahvillerin bugünkü faizi arkadaşlar. Gerçek değer 118. Peki şu anki hissenin değeri ne arkadaşlar? Şu an hissenin değerine baktığımızda buradan hemen bakalım Yahoo Finans'tan 178 dolar olarak gözüküyor. Yani ederinden yukarıda bir fiyatta olduğunu söylemek yanlış olmaz. Buradan ne yapıyoruz? Hisse değerini gerçek değerine biliyoruz ki ne kadar yüksek arkadaşlar. Ne kadar uzak yani bizim gerçek ederinden. %50 daha uzak arkadaşlar. 1,5 katı şu an değeri. %50 ederinden daha yüksek seviyede görünüyor Apple'ın hissesi. Peki daha sonra diyor ki Benjamin Graham siz kendinize bir güvenlik marjı oluşturun diyor. Bu marja göre hesaplayın diyor. Diyelim ki bizim için güvenlik marjı %30 diyor, %35 diyor arkadaşlar. Siz de %30 alabilirsiniz. O zaman kabul edilebilir fiyat benim için nedir arkadaşlar? Parantez açıyoruz yine 1 eksi %30 yapıyoruz. Çarpı şu anki gerçek ederi ile çarptığımızda 83 dolar benim için Apple şirketinin kabul edilebilir alım fiyatı olarak çıkıyor. Siz dersiniz ki ben o kadar güvenli yapmaya gerek yok. %30 gibi bir güven baremi koymaya gerek yok. Ya %10 da olsa benim için olur diyorsunuz. O zaman 106 dolar yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an hisse değeri Apple'ın oldukça yüksek. Onun için almak için arkadaşlar biraz daha cesur olmak lazım. Çünkü ederin üstünde görünüyor. Ederin üstünde hiçbir hisse kalıp yıllarca artmadı mı? Arttı arkadaşlar. Bir ara Tesla normal ederinden arkadaşlar arada 5 kat fark vardı, 10 kat fark vardı. Ama çok hızlı büyüdü ve hala arkadaşlar ederinden yukarıda ama sürekli de artmaya devam ediyor. O nedenle buradan çıkacak şey bir hissenin gerçeklerini hesaplayın. Tabii ki bu mantıklı ama bu sizin için sadece tek karar verdirecek variable, değişken ya da bilgi olmasın. Her zaman piyasanın dinamiklerine bakın. İşte Apple %50 daha fazla ama işte Apple çok inovatif, değişik şeyler getiriyor. Diyebilirsiniz bence o büyüme hızı 6 değil, Apple çok daha hızlı büyür diyebilirsiniz. Daha fazla yenilik getir diyebilirsiniz. Nasıl iPhone'u buldu, iPod'u buldu, MacBook'u çıkardı. Bunlar gibi başka şey de çıkarabilir ve piyasayı büyütebilir. İşte AirPod olur, AirWatch'lar biliyorsunuz. Saati var, kulaklığı var Apple'ın. Yani böyle de kendi şeyinizde arkadaşlar düşünebilirsiniz. Bu Apple olmaz, Coca-Cola olur, Unilever olur, başka şirketler olur. Bu şekilde yapabilirsiniz ama şu an Benjamin Graham'ın hesaplamasına göre arkadaşlar Apple overpriced yani değerinin üstünde. Şu an şu aşamada Benjamin Graham olsa arkadaşlar ya da Warren Buffett olsa büyük olsa girme derdi. Ama Warren Buffett biliyorsunuz Apple arkadaşlar çok erken zamanlarda güzel yatırımlar yaptı. Bayağı güzel paralar kazandı. Umuyorum arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Bir hissenin gerçek değerini gerçek bir örnek üzerinden adım adım sizlerle paylaşmak istedim. Bu Excel'i de arkadaşlar videonun açıklamasına bırakıyorum. Böylece sizler de kendi örneğinizi bu Excel'i indirip kendi örneğinizi yapabilirsiniz. Umuyorum dediğim gibi yararlı olmuştur. Yararlı olduysa arkadaşlar eşinize, dostunuza, çocuklarınıza, ailenize mutlaka bu videoyu atın. Onlar da öğrensin. Çünkü arkadaşlar bu bilgiler çok anlatılmıyor okullarda. Yani şu kadar 3 dakikada 5 dakikada anlatılacak şeyi anlatmak istemiyorlar. Çünkü insanların finansal okuryazarlığını arttırmak, geliştirmek istemiyorlar. Benim kanımca biraz komplo teorisine girdi ama arkadaşlar böyle olduğunu düşünüyorum. Siz de arkadaşlar yoruma mutlaka kendi elinizdeki hisseleri yazın. Kendi hesaplamalarınızı yapın. Oradan fikir alışverişi yapalım. Sizde hangi hisseler var? Siz nasıl hesaplıyorsunuz? Ben de öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi umuyorum bu videoyla finansal özgürlüğünüze sizi bir adım daha yaklaştırmışımdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın, finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.